Merhaba değerli dinleyicilerim. Bugünkü ilginç olaylar ve şaşırtıcı bilgiler videosunda insanlığın sonunu getirecek 6 kıyamet senaryosunu sizler için derledim. İyi dinlemeler. Birinci kıyamet senaryosu yapay zeka. Bizden daha iyi koşan, zıplayan ve öldüren makineler yapmaya çok yakınız. Hastalıklara dayanıklı, yemek problemi olmayan, kendilerini yeniden başlatabilen ve kopyalarını çoğaltabilen robotlar, insanların asla sahip olamayacağı bir ölümsüzlüğe sahip olabilecek. Elbette bizim sanatsal ve nörotik eğilimlerimize oranla onların entelektüel kabiliyetleri daha pratik ve mantıklı olabilir. Zaten eninde sonunda bize ihtiyaçları olmadıklarını anlamaları için şiirden anlamaları gerekmiyor. Hepimizi öldürürler mi, yoksa bir kısmımızı öldürüp mesajı anladığımızdan emin mi olurlar bilemiyoruz. Belki bizi üzerimizde deney yapmak için canlı tutabilirler. İkinci senaryo iklim değişikliği. Leziz oksijen ve nitrojen karışımı atmosferimiz sayesinde nefes alabiliyoruz. Kutuplardaki metan salındığı takdirde ise atmosferimiz pek de yaşanabilir olmayacaktır. Böyle bir iklim değişikliğinin tüm insanlığı mı yoksa bir kısmını mı öldüreceği hala cevaplanamayan bir soru. Bazı insanlar iklimin daha kontrollü olduğu izole habitatlarda kurtulabilir. Yine de böyle bir kıyamet sonunda insanlığın rolünün silineceği aşikar. Üçüncü senaryo salgın. İnsan eliyle veya doğa kaynaklı bir salgın havayla bulaştığı ve uygun bir kuluçka süresi olduğu takdirde kısa bir sürede tüm dünyayı yayılabilir. Elbette dünyanın çeşitli ülkelerinde bu tip salgınlarla laboratuvar ortamında çalışan pek çok bilim insanı var. Biri büyük bir şehirde tek bir şişe düşürdükten sonra insanların patır patır ölmesi epey muhtemel. Bu bir teoriden daha olası görülen senaryo ise antibiyotiklerle ilgili. Eskiden hasta olduğumuzda antibiyotiğe başlardık ve hemen geçerdi. Peki ya şimdi? Doğrudan hastaneye gidip daha ciddi şekilde tedavi oluyoruz ve işe yarayıp yaramayacağı ise belli bile değil. Yeni üretilen antibiyotiklerin sayısı şu anda sıfırlanmış durumdayken bakteriler diğer yandan çoğalmaya ve gelişmeye devam ediyor. Bir gün hastalanan insanları iyileştirecek hiçbir ilacımızın olmayacağını acı yoldan öğrenebiliriz. Dördüncü senaryo zombiler. Teknosmasa gondii parazit virüsün beynimizi ele geçirip insanlığı yürüyen ölülerden ibaret bir süreye dönüştürmesine sadece ufak bir mutasyon uzaklığındayız. Eğer bilim insanları gerekli tedbirleri almazsa belki de bundan yıllar sonra Covid-19 yüzünden evlerimizden çıkamadığımız günleri bu sefer zombi virüsü kapmamak veya ısırılmamak için yaşamamız an meselesi olabilir. Gelelim 5. senaryomuz süper insanlar. CRISPR-Cas sayesinde insan genetiğini değiştirmek çok kolay. O yüzden Çin, Amerika, Rusya, Kuzey Kore gibi devletlerin de acayip bir şey üzerinde çalıştığını düşünmek çok da sıra dışı değil. Bir 50 sene içinde süper zekaya sahip veya su altına nefes alabilen insanlar görebiliriz. Tabii yeni gelen türün biz eski tip insanlara nasıl davranacağı ise kuşkulu. 6. ve son senaryo savaş. 1960'lar ve 80'ler arasındaki nükleer tehdidi kitaplarda kalmış olabilir. Ancak nükleer başlıklar hala bir yerlerde duruyor. Yine büyük güçlerin karşı karşıya geldiği bir senaryo gerçekten hiç uzak değil. 3. Dünya Savaşı'nın dünyadaki bor, titanyum ve su kaynaklarının tükeneceği gün su için çıkacağı iddiaları her geçen yıl artıyor. Kıymetli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosunun da sonuna geldik. Peki siz hangi senaryonun ya da senaryoların gerçekleşeceğine inanıyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Unutmayın, her şey siz dinleyicilerim için sloganıyla çıktığım bu yolda desteğiniz çok önemli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.